Bugün size çoğu insanın bilmediği ama gerçekten çok dikkat çekici bir yatırım sisteminden bahsedeceğim. Şimdi bir düşünün. Maaşınızı ayda bir almak yerine her hafta dolar cinsinden hesabınıza ödeme geliyor. Mesela her hafta pazartesi günü sabah uyanıyorsunuz ve telefonunuza bakıyorsunuz, bildirim gelmiş ve temettü ödemeniz hesabınıza yatırıldı yazıyor. Ve bunu yapan şey bir şirket değil, bir maaş sistemi değil, çalıştığınız bir patron değil, sizin satın aldığınız yatırım fonları. Üstelik bazı insanlar bu sistemi o kadar büyütmüş ki her hafta market parasını, telefon faturasını veya bazı genel giderlerini tamamen bu ödemelerle karşılıyor. Ben de sizlere bu videoda haftalık ödeme yapan temettü fonlarını, bu fonların nasıl çalıştığını, risklerini, avantajlarını ve gerçekten mantıklı olup olmadıklarını anlatacağım. Videonun başında şu uyarıyı yapmam gerekiyor. Bu videoda bahsedeceğim fonlar klasik uzun vadeli güvenli yatırım kapsamına girmiyor. Bazıları oldukça agresif, bazıları çok yüksek riskli ve bazılarının getirisi de çok değişken ve bizim burada amacımız dolar bazlı bir nakit akışı oluşturmak. Bunu da zaten bu videonun sonlarına doğru tamamen anlamış olacaksınız. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz hemen fonlara geçelim. Sizlere göstereceğim haftalık ödeme yapan ilk yatırım fonumuz GDXW koduyla bulabileceğiniz altın madenciliği şirketleri üzerine kurulu bir sistem. Arkadaşlar bu yatırım fonunun olayı şu: sadece altının yükselişini beklemiyor, ekstra gelir üretebilmek için, yani haftalık temettü ödemesi yapabilmek için önceki videolarımda da bahsettiğim opsiyon stratejisini kullanıyor. Temettü geçmişine baktığımızda gördüğünüz gibi yılda ortalama 52 kez temettü verdiğini görebiliyoruz ve geçtiğimiz ay hisse başına ortalama olarak 72 sent, 62 sent gibi ödemeler yaparken bu ay birazcık düşürmüşler. Şimdi burada çok önemli bir detay var arkadaşlar. Evet, bu fonlar haftalık olarak temettü ödemesi yapıyor. Güzel bir dolar akışı oluşturabiliyoruz. Ama bu fonların çoğu bazen ana paradan da temettü ödemesi yapıyor. Yani sadece yüksek yüzde görmek sizin gözünüzü boyamasın. Önemli olan burada sürdürülebilirlik. Yani bunun gibi fonları aldığınız zaman fonun büyümesinden para kazanacağım diye hesap yapmamalısınız. Onun yerine haftalık gelecek olan temettülerle nasıl yeni yatırımlar yapabilirim? Buradan gelen temettü ödemelerini hangi yatırımlara kaydırabilirim? Bunları düşünmeniz lazım. Yani yatırımınızı çeşitlendirirseniz, buradan gelen temettü ödemeleriyle tekrardan yatırım yaparsanız bunu bu şekilde karlı bir hale çevirebilirsiniz. Ama buraya atmış olduğunuz paradan, yani ana paranızdan kazanç sağlamak gibi bir şey genellikle söz konusu olmuyor. Ama birazdan göstereceğim bazı fonlarda ana paranızdan bile gelir elde edebiliyorsunuz. Şimdi geldik ikinci fonumuza. İkinci fonumuzu arkadaşlar QDTE koduyla bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu fon son zamanlarda gerçekten çok konuşulmaya başlandı. Neden? Çünkü olay tamamen yine Nasdaq üzerine kurulu. Yani teknoloji hisseleri, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta. Fona baktığımız zaman son bir ayda %5'lik bir yükseliş görüyoruz ve aynı zamanda şöyle baktığımız zaman yine haftalık ödeme yaptığını görebiliyoruz. Mesela geçtiğimiz ay çok daha düşük ödemeler yaparken bu ay birazcık yükseltmiş. Yani bunun gibi fonlarda ne zaman aldığınız ve ne zaman sattığınız, ne kadar durduğunuz gerçekten çok önemli. Ama bazıları doğru yerde alım yaptığı için bunun gibi fonlarda hem nakit akışı oluşturuyor hem de ana parasının büyümesinden kar elde ediyor. Yani böyle baktığımız zaman gerçekten çok karlı olabiliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi nereden aldığınız çok önemli. Şimdi herkesin yatırım yaparken beklentileri aynı olmuyor. Mesela bunun gibi fonlarda biz fonun fiyatının yükselişinden daha çok alacağımız temettüye bakıyoruz. İşte covered call dediğimiz, yani opsiyon stratejisi olayı burada devreye giriyor. Şimdi bunu çok basit bir şekilde anlatmak gerekirse, örnek veriyorum, elinizde bir ev var. Siz diyorsunuz ki ben bu evi satmıyorum ama kiraya vermek istiyorum. Covered call dediğimiz şey de aynı birazcık buna benziyor. Elinizdeki hisseleri kullanarak ekstra prim geliri oluşturmaya çalışıyorsunuz ve bu primler yatırımcıya dağıtılıyor. İşte bu yüzden bazı haftalar gerçekten çok ciddi gelirler bunun gibi fonlarda kazanılabiliyor. Ama mesela burada şöyle bir dezavantaj var arkadaşlar. Örnek veriyorum, piyasa çok sert yükseldi. Nasdaq 100 endeksi çok hızlı yükseldi diyelim. O yükselişin aynısını bu fonlarda görmüyoruz. Yani örnek veriyorum, Nasdaq 100 endeksi %25 yükseldi. Bu fonlar daha düşük performans gösterebiliyor. Çünkü burada az önce de söylediğim gibi ana hedef fon fiyatının, yani fonun büyümesi değil, sürdürülebilir bir nakit akışı oluşturmak. Bunu çok iyi anlamanız lazım ve ona göre yatırım yapmanız lazım. Şimdi diğer yatırım fonuna geldik. Bu fonu da arkadaşlar GOOW koduyla bulabilirsiniz. Bu fonda yine haftalık gelir mantığıyla çalışan bir sisteme sahip. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden biri şu: yatırım yaptığınız fonun stratejisi. Çünkü bazı fonlar gerçekten sürdürülebilir bir şekilde yatırımcısına nakit akışı sağlamaya çalışırken bazı fonlar aşırı agresif bir şekilde davranabiliyor ve uzun vadede ana paramızı ciddi bir şekilde eritebiliyorlar. Şimdi burada fonun isminde Google'ı görenler bunun ne anlama geldiğini soruyor olabilir. Onu da hemen açıklamak istiyorum. Arkadaşlar bunun gibi fonlar aslında belli bir hisseye yatırım yapıyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi. Ama sadece bu hisseyi alıp beklemiyor. Az önce bahsettim zaten. Covered call stratejisini kullanıyorlar.
Böylece prim geliri elde edip bunu yatırımcılara dağıtıyorlar. Ama az önce bahsetmiş olduğum fonda da olduğu gibi, örnek veriyorum, Nasdaq'ta %25'lik bir yükseliş oldu diyelim. Aynı performansı bu fonlarda görmüyoruz. Bunda da aynı şekilde mesela Google hissesi bir anda çok yükseldi. Bu fonda aynı performansı görmüyoruz. Bu fonun da şu anda haftalık ortalama olarak 50 ila 70 sent arasında ödeme yaptığını görüyoruz. Bence haftalık olarak gerçekten çok iyi ve aynı zamanda fonun kendi fiyatının da son bir ay içerisinde %13 yükseldiğini görüyoruz. Yani bir ay önce bu fonu almış olsaydınız hem 4 hafta boyunca temettü geliri elde edecektiniz hem de ana paranız %13 yükselecekti. Gerçekten dediğim gibi bu fonlar evet riskli. Ana paranızdan dolayı bazen zarar edebiliyorsunuz ama doğru yerde alırsanız ve doğru yerde satarsanız hem temettülerden hem de fonun kendi büyümesinden ana paranızdan kar elde edebiliyorsunuz. Bu da gerçekten 2 kat kazanç gibi düşünebilirsiniz. Şimdi sıradaki CHPY koduyla bulabileceğiniz bir yatırım fonu. Yine haftalık ödeme yapan yatırım fonlarından biri. Bu tarz fonları belki sosyal medyada görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Yani pasif gelir fikrine sıcak bakan insanlar genellikle bunun gibi fonlarda gerçekten çok fazla araştırma yapıyorlar, yatırım yapıyorlar. Çünkü gerçekten dışarıdan bakıldığı zaman haftalık ödeme sözü bile insanı çok cezbediyor. Çünkü mesela biz normalde bir hisse aldığımızda, bir yatırım fonu aldığımızda aylarca, yıllarca bekliyoruz ve elimize satmadığımız sürece herhangi bir para geçmiyor. Ama mesela bu fonlara yatırım yaptığınız zaman her hafta hesabınıza otomatik olarak gelen bir para oluyor ve bu da insanı psikolojik olarak aslında iyi etkiliyor. Bu fonda arkadaşlar dediğim gibi sosyal medyada çok popülerdi. Son zamanlarda bayağı bir yatırımcısı olduğunu ben gördüm ve son bir ayda bu fonun %12 yükseldiğini görebiliyoruz ve şu anda haftalık olarak ortalama 60 centlik bir ödeme yapıyor hisse başına. Son 3 ayda %21 ve son 1 yılda %40'lık bir büyüme gerçekleştirmiş. Gerçekten hani bunun gibi bir fon için, haftalık temettü ödemesi yapan bir fon için çok çok iyi rakamlar. Dediğim gibi bunun gibi fonları, mesela örnek veriyorum, bu fonu geçen yıl almış olsaydınız hem ana paranız %40 büyümüş olacaktı hem de 1 yıl boyunca, yani 52 hafta boyunca 52 kez temettü ödemesi almış olacaktınız. Şimdi diğerine geldik. NVDW koduyla bulabileceğiniz Nvidia odaklı haftalık temettü ödemesi olan fonumuz. Bu fonun olayı zaten isminden de anlaşılacağı üzere yine Nvidia odaklı bir fon. Az önce Google'dan bahsetmiştik. Nvidia'yı zaten biliyorsunuz son yılların Amerikan borsasında en çılgın büyüme hikayelerinden birini oluşturdu diyebiliriz. Yapay zekanın da patlamasıyla beraber Nvidia şirketinin çok ama çok büyük yükselişler gerçekleştirdiğini gördük. Siz de mesela örnek veriyorum artık Nvidia hissesi tutmak yerine ben de yine Nvidia tutmaya devam edeyim ama beklemek istemiyorum. Hem bekleyeyim hem de düzenli olarak nakit akışı hesabıma gelsin, nakit akışına sahip olayım diyorsanız da bunun gibi fonları değerlendirebiliyorsunuz. Bu videoda sizlere 2 tane şirket odaklı fon gösterdim. Birisi Google, bir tanesi de Nvidia şu an gösterdiğim. Bunlarda risk biraz daha yüksek olabiliyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bunlar tek bir şirkete odaklandığı için biraz daha oynak olabiliyor. Yani mesela Nvidia şirketi çok iyi giderse, büyük yükselişler kaydederse ciddi bir gelir oluşturabilir. Ama kötü bir senaryoda, yani Nvidia şirketinin kötü gittiği bir senaryoda çok sert hareketler görmemiz de mümkün. Bunu da bilmeniz gerekiyor. O yüzden ben şahsen şu anda kendi fikrimi de söylemek istiyorum. Bunun gibi fonları değerlendiriyorum evet, ama hiçbir zaman tüm paramı buraya koyayım da bana her hafta temettü ödemesi gelsin kafasına girmiyorum. Çünkü neden olduğunu da söyledim. Fiyatlar fazla oynak olabiliyor ve ana paramı burada eritmek istemiyorum. Bazı fonlarda, yani gösterdiğim bazı fonlarda bunu da yaşayabiliyorsunuz. Evet, haftalık temettü ödemesi almak gerçekten çok güzel. Her hafta dolar kazanmak harika geliyor kulağa. Ama ben tüm paramı bunun gibi fonlara asla koymam arkadaşlar. Sizlere de koymamanızı tavsiye ediyorum. Ama portföyünüzün küçük bir kısmı için kesinlikle değerlendirilmesi gerektiği taraftarıyım ve buradan gelen haftalık nakit akışını, haftalık gelen dolar ödemelerini tekrardan farklı bir fona veya farklı bir hisseye aktararak bileşik getirinin gücüyle yatırımınızı çeşitlendirebilirsiniz. Bu şekilde portföyünüzü büyütmeniz mümkün. Evet, bu göstermiş olduğum yatırım fonlarının tabii ki hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir ve gördüğünüz bu yüksek dağıtım oranları asla sizin gözünüzü kör etmemeli. Bazı insanlar çünkü sadece yüzdeye bakıp giriyor ama sonra ana parasının erimesine şahit oluyor. Tabii bu bütün fonlarda geçerli değil. Yani bu videoda gösterdiğim fonların birçoğunda bu olmuyor ama yine de dikkatli olmanız lazım. Beklentilerinize göre hareket etmeniz lazım. Stratejiyi anlamanız lazım. Sadece sosyal medyada gördünüz diye, Twitter'da bir yerde denk geldiniz diye herhangi bir fona, herhangi bir hisseye yatırım yapmayın arkadaşlar. Bu tamamen sizin beklentilerinize karşılık gelecek olmalı. Ama ben kendi fikirlerimi az önce zaten söyledim. Bence bunun gibi fonlar portföyün küçük bir kısmında kesinlikle değerlendirilmeli. Haftalık gelen temettü ödemeleriyle tekrardan yatırım yaparak portföyümüze kazandırılmalı diye düşünüyorum. Zaten kanalımda sıfırdan yatırıma başlayacaklar için nasıl portföy kurulacağıyla alakalı birçok video var. Onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bugün
Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.